Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi kadife ip ile kalp desenli battaniye yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kadife ipten battaniye desenini dilerseniz bebek battaniyesi, TV battaniyesi ya da şal olarak da örebilirsiniz. Desenin anlatımını yaparken yine beyaz ve kırmızı tonlarında kadife ipler kullanacağım arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 5,5 milimetre ile battaniyeyi öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Desenin yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 4'ün katı eksi 1 zincir yaparak başlayalım. Dört kere 4 16 eksi 1 toplam 15 adet zincir yaptım. Ve ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman mutlaka ilk düğümün içerisine de sık iğne yapmayı unutmayalım ve 15 zincirin üzerine düğüm ile birlikte 15 adet sık iğne yapmış olduk. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk boşluğun içerisine sık iğne. Şimdi burada ikinci renk ile devam edeceğiz. Ve daha sonraki sık iğnenin tepesinden tığ geçirerek kırmızı ipi de bu noktadan alalım ve ikisini birlikte kapatalım. Şimdi kırmızı kadife ipi alttan yürütmeye devam edeceğiz ve yan yana 3 tane sık iğne yapalım beyaz renk ile. Üç sık iğneyi yaptıktan sonra sık iğnenin içerisinden tığ geçirelim ve kırmızı rengi yukarıya doğru taşıyarak ikisini birlikte kapatalım. Beyaz renk ile yan yana 3 sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin içerisinden kırmızı renkli ipin ilmeğini çıkartarak birlikte kapatacağız. Her 3 beyaz sık iğneden sonra kırmızı renk ile bir V dikişi oluşturacak şekilde sık iğne yapacağız. Şimdi tekrar kırmızı ipi alttan taşıyarak yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin içerisinden kırmızı renk ile ilmek çıkartarak tekrar sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğnenin tepesine de sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Bakın ikinci sırada yan yana V dikişlerini oluşturmuş olduk ve bu şekilde tığla V dikişlerini hafif yukarıya doğru yükselterek daha kabarık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir zincir, deseni çevirelim ve ilk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine beyaz renk ile sık iğne yapalım.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak deseni çevirelim ve her sıradan mutlaka başlangıçta yapmış olduğumuz 15 adet sık iğneyi korumamız gerekiyor. Ve kırmızı renkle yapmış olduğumuz ikinci sıradaki ipi keselim. Bir zincir yaptıktan sonra ilk boşluğun içerisinden başlayarak yan yana 3 tane sık iğne yapalım. Dördüncü sık iğneyi yaparken tekrar kırmızı renk ile devam edeceğiz. Kırmızı ipi alttan taşımaya devam ederek beyaz renk ile yan yana 3 sık iğne yapalım. Her 3 sık iğneden sonra V dikişi yapacağımız için tekrar kırmızıyı alt taraftan çıkartalım ve yeni V dikişini oluşturduktan sonra beyaz renk ile yan yana 3 sık iğne. Kırmızı ip ile tekrar V dikişi yapalım ve sıra sonuna kadar yan yana 3 tane sık iğne yapalım beyaz renk ile. Evet. Bu sırada görmüş olduğunuz gibi V dikiş sayısı 3'e düşmüş oldu. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk boşluktan başlayarak sıra sonuna kadar beyaz renk ile sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. Kırmızı ipi tekrar keserek sıranın başından devam edelim. Her 4 sırada bir desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. Ve şu anda ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrar edeceğiz. V dikişleri yapılırken bir dış, bir iç, bir dış, bir iç şeklinde yukarıya doğru yükselecek. Dış taraftan V dikişlerini yaptığımız sırada birinci sık iğneden sonra kırmızı renk ile V dikişini yapıyoruz. Diğer iç kısımda yaptığımız V dikişlerinde ise yan yana 3 sık iğneyi yaptıktan sonra V dikişini yapıyoruz. Şimdi ikinci sırayı tekrar edeceğimiz için önce ilk boşluğun içerisine bir tane sık iğne yapalım. İkinci sık iğneyi yaparken kırmızı renk ile devam edeceğiz. Ve ikinci sıradaki işlemi tekrar edelim. Evet, desen böylelikle tam olarak oturmuş oldu arkadaşlar. Ön yüzden sadece V dikişlerini yaparken arka yüzden beyaz renk ile bir sıra sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Ve istediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra burada sık iğne sırası ile başladığımız için arkadan sık iğne sırasının sonuna geldiğiniz zaman bir zincir yaparak ipi kesebilir ve battaniyenizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Battaniyeyi bitirdikten sonra da burada kesmiş olduğumuz ipleri arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyerek
kesebilir ve daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.